Merhaba Akçap, Seven Abilik kanalına hoş geldiniz. Oyuna giriş yapıyoruz arkadaşlar. Saatimizi de göstereyim. Şu an 9:52. 3-4 dakika önce oyun Japonlara açıldı. Ben de baktım, ilginç şeyler gelmiş arkadaşlar. Japon Showtime paketleri var ama Liverpool Club Selection'ını gördüm. Bir de biz girelim, inceleyelim arkadaşlar. Eskiden PES zamanında kulüplerin renkli kart futbolcuları gelirdi. Ama sadece o kulübün futbolcularıydı. Şimdi oyuna girdiğimizde bizleri neler karşılamakta? Klasik giriş bonusu. 2 tane Tsubasa temalı o renkli kart futbolcular var ya, oradan ücretsiz açma hakkı. Görevlerden de yine kazanıyoruz. Geçen hafta da 4 tane oyuncuyu oradan alabiliyorduk. Japonlara Showtime paket gelip oradan ücretsiz açma hakkı verdiler. Mesela bizde şu an gözükmemekte. Şu Japon Showtime paketten ücretsiz açma hakkı vermişlerdi. Yine bir gelen kutusuna bakalım ama bize öyle bir hediye vermediler arkadaşlar. Onu sadece ülkeyi Japonya seçenlere vermişler demek ki. Oyuna girdiğimizde Liverpool Club Selection'ı evet gelmiş. Hepimizde gözükmekte. Japonlara farklı olarak buradan bir tane ücretsiz açma hakkı vermişlerdi ama 200 tane futbolcu var arkadaşlar. VPN'le bağlandığım için de çok yavaş. Bazen oyundan da atabiliyor. Mesela şu an pakete gir dedik. Giremedi. Paketteki oyunculara baktığımızda bu isimler yer almakta arkadaşlar. Yani Showtime'lar yine biraz yüksek seviyedir ama gerisi düşük seviyeli isimler. Liverpool Club Selection'ı şimdi bu PES zamanında olurdu. Her pazartesi gelirdi. Sadece o takımın futbolcuları ama o zamanlar yüksek seviyeliydi arkadaşlar. Tabi bunlar da yüksek seviyelidir ama epikler 106-107'lere gitti. O zamanlar böyle seviyeler yoktu. Takımların da futbolcuları neredeyse efsanelere yakın seviyelerdeydi. Bunların da seviyeleri açıklandıktan sonra inceleriz. eFootball uygulaması da açıklayacaktır. Bundan sonraki videomuzda seviyelere bakarız. Ama güzel oldu. Eskisi gibi artık umarız Konami düzenli bir şekilde kulüplerin böyle paketlerini getirirse hoş olur. Sadece bir takımın kadrosunu belki oluşturuyorsak o anlamda da işimize yarar. Muhammed Salah. İsimlere de bakalım bu arada arkadaşlar. Muhammed Salah oyun tarzı verimli kanat olarak geldi. Göbek McAllister orkestra şefi. Stoper Van Dijk oyun kurucu. Göbek futbolcusu Jones boşluk kollayan oyuncu. Sol açık futbolcusu Chiesa verimli kanat. Sol açık Jota gezici kanat. Robertson hücumcu bek ve ofansif orta saha Elliot yaratıcı oyun kurucu olarak karşımızda. Player of the Week paketlere bakalım. Dün Konami 2'şer tane ismi açıklamıştı. Pedri'yi tercih etmişler Lig Player of the Week paketine. Şöyle baktığımızda tam orta saha olarak geliyor ve güçlendiricilik kartıyla yüksek seviyeli Pedri iş yapan oyunculardan bir tanesi. Alisson Bekir'i tercih etmişler. Kaleci olarak 3 tane aday vardı. Alisson, Pickford ve Real Madrid'den gol yemeyen Garcia. Ben onu bekliyordum ama Konami Alisson'u tercih etti. 1-2 tane çok iyi kurtarışı vardı. Hücumcu kaleci. Yüksek seviyeli üst üste kaleciler geliyor. Defansif orta saha Milan'dan sürpriz bir tercih. Reinders tercih edildi. Santrafor Kolomuani'nin seviyesi çok yüksek olmamış. Stoper De Vrij tercih edilmiş. Yok edici. Elanga güçlendiricili bir şekilde geldi. 3 tane asist yapmıştı. Bir bakalım özelliklerine. Paslarını yükseltmiş Konami. Bitiriciliğini yükseltmemiş. Hızı da çok yüksek olmamış ama tabii kadromuzda da 90'ları geçecek. Göbek futbolcusu Tyler Ajax takımından tercih etmişler. Sürpriz tercihler var bu arada. Ne yazık ki seviye düşük olmuş Lewis Kelly'de. Güçlendiriciyle birlikte kurtarıyor ama güçlendirici çalışmadığında düşük. Santrafor 3 gol atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Diğer santraforumuz Onaçu tercih edilmiş. Hedef adam çok uzun boylu ve Romero. Lig Player of the Week'inde sürpriz tercihler de var ama birbirine çok yakın performanslar vardı bu hafta. Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan isimler. Stoper Araujo. Barcelona maçı berabere bitmişti ama bir isim tercih edebilir diyorduk. Etmiş de Konami. Araujo'yu getirmiş. İyi de oldu arkadaşlar. Araujo güzel bir futbolcu. Dembele santrafor kartıyla karşımızda geriye gelen forvet. Kimmich stoper oynadı. Stoper olarak getirdi Konami. Geçen hafta da bir pakette Kimmich vardı ama Şampiyonlar Ligi'nde stoper oynadığı için Konami bir farklılık olsun diye böyle bir kart getirdi. Şimdi bazı kartlarına pozisyon antrenörle stoper çıkarılıyordu fakat burada oyun tarzı da tam bir stopere yakışan oyun tarzı oyun kurucu. Thuram fırsatçı golcü yüksek seviyeli. Stoper Stones güçlendiricili yüksek seviyeli. Bakayoko sağ açık olarak karşımızda verimli kanat. Kaleci Trubin hücumcu kaleci. Defansif orta saha Jorginho Arsenal takımından orkestra şefi. Rodgers adam bir hat-trick yapmıştı. Biraz daha yükseltseler iyi olurdu. Güçlendirici de koymamışlar. Bu futbolcumuz da beklenen isimlerden bir tanesiydi. Seviyesi çok yüksek değil ama güçlendiriciyle kurtarıyor. Ve Atletico Madrid'den Simeone bir gol kaydetmişti. Sağ kanat futbolcusu. Güçlendiricisiyle birlikte seviyesi yüksek olacak. Showtime'ımız daha önce gelmişti.
Diğerleri daha önce var olan paketlerimiz arkadaşlar. Etkinliklere bakalım. Mesajlara bakalım. Gözümüzden kaçan herhangi bir şey olmasın. Gol aranası geldi. Topluluktan sabah paylaşmıştım arkadaşlar. Konami sabahleyin paylaştı, gol aranası geldi diye. Şeyi merak ediyorum. Yine 100 futbol parası veriliyor mu? Şimdi önceden 100 futbol parası buradan kazanabiliyorduk. Yine öyle bir durum var mı? Hemen hızlı bir şekilde maç oynamamızı isteyecek o zaman. Yapay zekaya karşı ilk maç. 2 dakika bunu oynamamız gerekiyor. Burada ne kadar çok paslaşılırsa aslında her pas bir gol sayılmakta arkadaşlar. Değerli. Şimdi zincir sayısı artmakta. Örneğin bir pas yaptık. Yapay zekaya karşı oynuyoruz. Aşağıdaki barda olduğunda özel şut çekebiliyoruz. Şu an zincir sayısı 7. Aşağıdaki barda olsun. Bir şut çekelim şöyle. Şimdi özel şut çekebiliyoruz. Şöyle yüklendim şuta. Golü kaydetti. 7 gol sayılmış oldu. Bu şekilde. İlk etkinliğin şimdi bitmesini bekleyelim biz. 96 saniyemiz var. Süre bitti arkadaşlar. İlk etkinlik kolay oluyor. Hepsi yapay zeka. Sonra online maç olarak devam ediyoruz. Kazandık. O yol haritasını bir görelim. İleri dedik. Evet, adım adım verdikleri. Öncekiyle aynı olabilir. 31. adımda 100 futbol parası veriyordu. Tekrardan bakalım. Evet, aynı. Buradan 100 futbol parası kazanabiliriz. Şimdi burada sıkıntı, yabancılarla oynadığımızda, hani tanımadığımız insanlarla oynadığımızda değişik kişilere denk gelebiliriz. Pas atmayan, çok bencil oynayan ve yanlış işler yapan, hani gol de atamıyor. Öyle kendince bir şeyler yapıyor. Ama kendi arkadaşlarımızla oynayabilirsek, hatta konuşarak falan oynadığımızda zevkli oluyor. Sen sağa git, ben sola gidiyorum, ben kafa topuna çıkıyorum gibi. İletişim kurarak oynasak daha güzel bir oyun ama hiç tanımadığımız insanlarla oynadığımızda ve değişik insanlara denk geldiğimizde sıkıcı. Japon VPN'le de girdiğim için şu an burada takıldı arkadaşlar. Diğer etkinliklere bakalım. İşte futbol parasını o etkinlikten alabiliyoruz. Yapay zeka bölümüne geldiğimizde şimdi bu etkinlikten bir tane ücretsiz açma hakkı veriliyor. Şampiyonlar Ligi'nden de veriliyor. Çok güzel. Hem ligden hem Şampiyonlar Ligi'nden Konami birer tane ücretsiz açma hakkı veriyor. Diğer etkinliklerimiz. Burada mücadele etkinliği var. Kazanabildiklerimiz buradan 10.000 DP, 10.000 DP. Ama buradan galibiyetler, atılan goller, görevlerde işimize yaramakta. Oradan da ücretsiz açma hakları alabiliyoruz. Diğerleri daha önce de gelen etkinlikler. Online maç bölümüne geçtiğimizde altın gol etkinliği geldi. 50 futbol parası kazandığımız etkinlik var arkadaşlar. Bugün gelenlerden yani 150 futbol parası kazanabiliyoruz. Ligime bakalım. Ligime bu hafta eklenen kiralık futbolcular. 3 tane epik futbolcu eklendi. Geçen hafta bomboş şut becerisine sahip Hönes vardı. Bu sefer yüksek seviyeli Makalele var. Demişeriz kolda düşük seviyeli epik futbolcular denemek istersek ligimde ama sadece 10 maç kullanabiliyoruz. Diğer yerlerde kullandırtmıyorlar arkadaşlar. Diğer şeylere baktığımızda herhangi bir gözümüzden kaçan bir durum olmasın. Haftaya yeni sezon başlayacak oyunda. Görevlerden de yine hediyelerimizi almaya devam ediyoruz. Her şey ekonomi vermiyor. 3 haftaya yaydı arkadaşlar. Bu hedefler bölümünde Tsubasa İşbirliği Vol 2 var ya, bazı şeyleri geçen hafta verdi, bazı şeyleri bu hafta veriyor, bazılarını da önümüzdeki haftaya kalabilir. Oyuna 7 gün giriş yaptığımızda da 100 futbol parası veriyordu. Ana sayfa dediğimizde manşete tekrardan bakalım. Liverpool Club Selection'ın gelmesi güzel oldu. Onların seviyeleri açıklanacaktır arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda değiniriz. Farklı şimdilik gözümüzden kaçan bir durum bulunmamakta. Bildirimleri de kontrol edelim. 3 tane farklı ülkeye zam yapmışlardı ama bizim ülkemiz yoktu. Kamerun, Fil Dişi Sahili, Senegal'e e-futbol parasında zam yapıldı. Bazı oyuncuların görünümünde de sıkıntılar varmış. Onları düzeltmiş Konami. Onlarla alakalı bildirimler. Şimdilik farklı bir gelişme bulunmamakta. Bundan sonraki videolarımızda diğer gelişmelerle karşınızda olacağım arkadaşlar. Sizler de yoruma görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.